Merhaba, iyi günler. Bundan bir süre önce bir rapor piyasaya düştü. Aslında raporuna hazırlanması 2016 yılı. Ancak yeni bir ay önce, yaklaşık bir ay önce sosyal medyada, dijital ortamda dolaşıma girdi. Başlığı Türkiye'deki dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini akımlar. Diyanet kabul etmiyor ama Diyanet'in bir birimi tarafından hazırlandığı giriş bölümündeki ibarelerden anlaşılıyor. Burada Türkiye'de var olan değişik kişiler etrafındaki dini örgütlenmelerden tutun da çok köklü, tarihsel kökleri olan cemaatlere kadar hepsi teker teker ele alınmış. Neredeyse eksik hiçbir şey yok ve bunlar hakkında görüşler belirtilmiş. Genellikle yapılan değerlendirmelerde önce verilen bilgiler var, ardından yapılan değerlendirmelerde genellikle bu yapıların devletle olan ilişkileri sorgulanıyor ve bazıları hakkında devlete, Diyanet yönetimine herhalde ve onun üzerinden de devlete uyarılar yapılıyor. Bu raporla ilgili yayın yapmayı çok düşündüm ama seçim nedeniyle önce 31 Mart ardından 23 Haziran seçimleri nedeniyle nasip olmadı. Şimdi olmasının nedeni de açıkçası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın en son onur yürüyüşü hakkında yaptığı açıklama, bu eşcinsellik ve diğer LGBTİ hakkında yaptığı açıklama nedeniyle bu yayını yapmak fikri tekrardan doğdu. Çünkü bu açıklama nereden bakarsanız bakın saçma bir açıklama, gereksiz bir açıklama. Diyanet İşleri Başkanlığı sanki bu ülkenin tümünü kucaklama iddiasında olmayan bir yermiş gibi, sanki bu ülkede hem dindar hem de eşcinsel olan insanlar yokmuş gibi hepsini suçlayan bir açıklama yaptı. Neyse ama mesela bugün yaşanan bir olay var. Çorlu kazasının bir yıl sonra nihayet mahkemesi görülmeye başlandı ama çok kısa sürdü. Mahkeme heyeti çekildi ve mahkemenin öncesinde ve sonrasında yakınlarını kaybedenlerin uğradığı baskıları gördük polis tarafından. Daha önce de Ankara'da yapmak istedikleri bir gösteri aynı şekilde çok sert bir şekilde bastırılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle konularda sesini çıkartmadığını, gerçekten insan vicdanını, hakkaniyet duygusunu yaralayan, adalet duygusunu yaralayan olaylarda sesini çıkartmayan ama başkalarını toplumda kendi standartlarına uymayanları ötekileştirici açıklamalardan geri kalmayan bir Diyanet var. Ve aynı Diyanet, devletin bir kurumu olmasını ek olarak aynı zamanda siyasi parti faaliyetlerinde de çalışan bir Diyanet. Demin arkadaşlar gösterdiler. Enderun teravisi diye bir şey yapıldı. 23 Haziran seçimleri öncesinde Diyanet düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Tabii ki 23 Haziran seçimlerine bir etkisi olması hesaplandı ve 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarına baktığımızda en son 13 bine inmiş olan farkın 800 binin aştığını gördük. Bu da aslında Diyanet'in ne derece fonksiyonel ya da fonksiyonsuz olduğunu gösteriyor. Benzer çıkışları, Diyanet tabii bunu bir seçim kampanyası olarak söylemedi ama hepimiz bunu böyle olduğunu algıladık. Katılanlar da, bunu benimsemeyenler de bunun 23 Haziran'la ilişkisini gördük. Bu arada bir takım cemaatler de seçimlerde çok aktif pozisyonlar aldılar. Bunlardan iktidarı destekleyenler alenen yaptı. Yani iktidarın adayı Binali Yıldırım'ı destekleyenler alenen yaptı. Bir takım fetvalar verildi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın fetvası var malum. Binali Yıldırım İsmail Ağa cemaatini ziyaret etti, orada fotoğraflar çektirdi vesaire. Bunlar alenen Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyen çok sayıda cemaat gördük. Cemaatin kendisi değilse bile doğrudan cemaatin kendisi olarak yapanlar da var. Mesela İskenderpaşa cemaati Nakşibendiliğin bunu yaptı. Tabii sonuçta AKP yenildiği için onlar da yenilmiş sayılıyor.
Ama bir de cemaatlerin kendisi değil de onların bir takım vakıflarının, derneklerinin yaptıkları açıklamalar, aldıkları pozisyonlar var. Bu bize bir kere daha Türkiye'de İslami cemaatlerin devletle olan ilişkisinin nasıl sorunlu olduğunu bir kere daha gösterdi. Daha öncesinde de demin sözünü ettiğim raporda bu konuda çok ilginç saptamalar var. Türkiye'deki cemaatlerin büyük bir kısmı zaten devletle sorun yaşamak istemezler. Devlete hep sadık kalmaya çalışırlar. Başlarında, devletin başında hoşlarına gitmeyen kişiler olsa dahi ama aynı zamanda bu cemaatlerin büyük bir kısmı siyasetle hep bir şekilde ilişkilidir. Ama siyasetle olan ilişkileri bir al-ver ilişkisidir. Yani bir takım adayları destekleyerek karşılığında cemaatleri için bir takım ayrıcalıklar vesaire beklerler. Ama hiçbir zaman alenen cemaatlerin bir parti yanında tavır aldığı pek görülmemiştir. Hiçbir zaman demeyeyim, pek görülmemiştir. Bir iki cemaat bu konuda istisnadır. Süleymancılar bu anlamda istisnadır. Çünkü Süleymancıların lideri zaten zamanında milletvekili oldu Kemal Kaçar. Ardından Nurcuların önemli bir bölümü de öteden beri merkez sağ partilerini, Demokrat Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi gibi açıkça desteklemişlerdir. Ama onun dışındaki büyük kısmı aleni bir şekilde yapmaz. Hatta bazıları her gelen partiye, genellikle sağ partileri tabii, rakip sağ partilere de ayrı ayrı desteklerini söylerler. Ama sonuçta şeyhin, ki büyük ölçüde tarikatlarda şeyler söz konusu, şeyhin söylediği bir kişi olur, bir parti olur ama bunları aleni yapmazlardı. Bu olay Türkiye'de artık iyice değişti, iyice alt üst oldu ve özellikle de Fethullahçılarla Erdoğan'ın savaşının ardından artık Erdoğan cemaatlerin hemen hemen hepsine açık bir şekilde kendisine tabi olmayı dayattı. Tabi olmayanların yaşam alanlarını iyice daralttı. Bazı grupları Alparslan Kuytul örneğinde olduğu gibi cezalandırdı. Hala kendisi içeride biliyorsunuz arkadaşlarıyla beraber Furkan Vakfı. Bu tam geleneksel cemaatlere uymayan yeni dönemde ortaya çıkmış bir İslamcı grup. Ama yine de bu anlamda değerlendirilebilir. Ya da doğrudan kendisine destek vermeyen az sayıdaki Nurcu grubun bir takım sorunlar çıkarttı. Buna karşılık kendisine destek verenlerin önünü açtı. Bunlara görüyoruz, belediye imkanları sunuldu. Bunların vakıflarına destekler verildi. Kimi zaman arsa tahsis edildi, kimi zaman taşınmazlar çok düşük ücretlerle kiralandı vesaire. Böyle bir al-ver ilişkisi oldu. Ancak bu ilişki sırasında cemaatler ne alırlarsa alsınlar, karşılığında verdikleri diyelim ki sadece bir oy olsa bile aslında kaybettikleri çok büyük oldu. Bunu da 23 Haziran sonrasında daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle ki, bütün bu son dönemde tamamen kendilerini Erdoğan'la özdeşleştiren birçok cemaat, 23 Haziran'da bir panikle yine ona son kez destek veren ya da son kez olmasa bile sonuncu kez destek veren cemaatler şimdi kara kara düşünüyorlar bundan sonra ne olacak diye. Evet, gerçekten bundan sonra ne olacak? Ve bu da bize gösteriyor ki devlete bu şekilde ram olunduğu zaman, devletin içerisinde mesela burada devletin başındaki kişiye bu şekilde tabi olunduğu zaman cemaat aslında, var olan cemaat, hele kökü tarihten geliyorsa, bir Nakşibendilik gibi, Kadirilik gibi, Cerrahilik gibi, ki Cerrahilik mesela Türkiye'de en apolitik gruplardan birisi olarak bilinirdi. Çok sayıda cerrahi şeyhi zamanla Muzaffer Ozak'tan itibaren benim gazeteciliğe başladığım zamanlarda o ardından Sefer Baba zamanında ki cerrahilikle şimdi adını hatırlamadığım, çok da önemli olmayan, televizyonda çıkıp hamile kadınların sokakta dolaşmasının yanlış olduğunu söyleyecek kadar artık nasıl diyeyim, basitleşmiş kişiler eliyle cerrahilik gibi bir yapı bile bu son dönemde tamamen kendini siyasete birebir bağımlı kıldı.
Ve bundan sonra bu kişiler şimdi, bu gruplar önümüzdeki dönemde kendilerinin aslında siyasetler üstü olduğunu, herkese eşit mesafede olduklarını, önemli olan devleti ve belediyeleri kimin yönettiği olduğu ya da bunların her biriyle çalışabileceklerini, hepsine saygılı olduklarını söyleyeceklerdir. Ama geride çok ağır bir mirası da, bir yükü de sırtlarına alarak. Şöyle düşünüyorum, benim bu olayları çalışmaya başladığım zaman gazeteci olarak 85 yılından beri bir takım İslami grupların, cemaatlerin her birinde tabii ki eleştirilecek çok yön vardı. Ama her birinin bir şekilde insanların oralara girişlerine baktığınız zaman esas arayış uhrevi gözükür. Yani bir manevi anlamda bir tatmin, bağlılık ve kendi sorunlarından bir şekilde uzaklaşmak. Ama aynı zamanda çok ciddi bir şekilde bir kolektivitenin içerisinde, cemaat içerisinde yer alma. Yani hem bireysel hem de toplumsal diyelim, iki arayışın birlikte olduğu yerlerdir ve bu yerler iyi kötü tarih boyunca yüzyıllardır bazıları bunları iyi kötü inişli çıkışlı bir şekilde bugünlere kadar getirmişlerdi. 80'li yıllarda bu cemaatlerin bir dönüşüme uğradığını gördük. Özellikle İskenderpaşa cemaati, Mahmut Esat Coşan liderliğinde cemaatini alabildiğine modernizme uyumlu kılmaya çalıştı. Ve tabii ki ama esas bu noktada daha dipten ve derinden gelen Fethullah Gülen vardı. Bütün bunlarla beraber bütün cemaatler gerçekten moderniteye, yeni koşullara ayak uydurma konusunda çok büyük bir hareketlilik içerisine girmek zorunda kaldılar. Ama girdikten sonra da baktık ki cemaatleri cemaat yapan şeylerin hepsini sanki uçakta irtifa kaybettiği zaman ilk atılacak şeylermiş gibi üzerlerinden attılar. Şu anda Türkiye'de bu yayının başlığı olarak koyduğum devletten bağımsız cemaat kaldı mı? Kaldı, çok az var. Ama bunların gücü çok zayıf. Bir kere çok cesaret de edemiyorlar bir şeyler yapmaya. Çünkü devletin otoritesinden ürküyorlar. Önümüzdeki dönemde ne olur onu bilemiyorum. Ama onun dışında büyük bir çoğunluğu oluşturan, tıpkı medyada olduğu gibi, hani ne diyoruz? Türkiye'de medyanın %90'ı siyasi iktidar tarafından kontrol ediliyor. Türkiye'de İslami camianın da %90'ı siyasi iktidar tarafından, Erdoğan tarafından bir şekilde kontrol ediliyor ve Erdoğan'ın kriziyle beraber bunlar da çok ciddi bir krizin içerisine girdiler. Bu saatten sonra toparlayabilme imkanları olacağını açıkçası sanmıyorum. Tabii ki yavaş yavaş başlayacaklardır, şimdiden başladılar bile. Ama bu gidişat, Erdoğan'ın kaybı, onların da kaybı anlamına gelecek. Devletten bağımsız, şu andaki devletten bağımsız cemaat pek kalmadı. Şu andaki iktidarın bir şekilde değişmesi durumunda bunlar bağımsız olacaklar otomatikman, tamam, eyvallah. Ama kendi ayakları üzerinde duran cemaatler bence olamayacaklar. Çünkü o kadar çok varlıklarını iktidara ve Erdoğan'a eşitlediler ki önümüzdeki dönemde durumlarının çok vahim olacağını tahmin ediyorum. Zaten şu anda çok parlak durumda değiller. Dünyevi olarak mal varlıkları gelişmiş olabilir, şirketlerin sayısı artmış olabilir, değişik yerlerde çok sayıda şeye sahip olabilirler. Ama bunlarla İslami cemaat olma vasfını sürdürebilmelerine bunlar yetmeyecektir. Bir diğer olay da tabii Fethullahçılık örneği var önümüzde. Fethullahçılık varılabilecek en yüksek seviyeye vardı her anlamda bir cemaat olarak ve ondan sonra bunun verdiği kibirle Türkiye'ye yaptığı kötülükleri, bu süreç içerisinde yaptığı ama çaktırmadan yaptığı kötülükleri alenen yapmaya başladığı andan itibaren de hızla o yukarıdan en aşağıya kadar indi. Bu örnek, Fethullahçılık örneği tabii buradakilere birebir uymuyor ama bu şu andaki var olan, yakın bir zamana kadar kaderlerini Erdoğan'la eşleştirenlerin geleceğini çok parlak olacağını sanmıyorum. Bu arada bir not düşeyim. 31 Mart öncesinde
bazı grupların İmamoğlu'nu desteklediğini duydum. Çok teyit etme imkanım olmadığı için isimlerini vermek istemiyorum ama bunlardan bir tanesi çok yakın zamana kadar Erdoğan'la çok yakın ilişki içerisinde olduğunu bildiğimiz bir grup. Başkaları da olduğunu duydum. Bu bile aslında şimdiden bazı grupların, İslami iddialı grupların gidişatı görüp ki böyle bir özellikleri vardır. Onu haklarını vermek lazım. Türkiye'nin nereye gittiğini bazıları çok iyi kestirebilirler ve ona göre pozisyon değiştirebilirler. Zamanında Özal'a verdikleri destek, daha sonra Özal'dan uzaklaşıp tekrar Demirel'e yöneldikleri, daha sonra hep küçük gördükleri Refah Partisi ile ve ardından AKP ile ilişki kurmaya girmeleri gibi. Kusura bakmayın, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Cemaatlerin en büyük iddiası, en büyük gücü kendilerini siyasetler üstü göstermelerindendir ve siyaseti aslında sempatik olmayan, kendilerine yakışmayan bir iş olarak göstermeleridir. Ve böylece yukarıdan her şeye, dünyada olan, ülkede olan her şeye yukarıdan bakma şansları olabiliyordu. Ama şu anda bir parti teşkilat yöneticisi gibi pozisyon almış çok sayıda cemaat mensubu ve cemaat yöneticisi var. Ve bunların bu saatten sonra insanların gönüllerine seslenebilme imkanının çok fazla kalmış olduğunu sanmıyorum. Özetleyecek olursak, Erdoğan'la beraber güç kazananlar, hep söyleye geldiğim, Erdoğan'la beraber kazananlar, onunla birlikte kaybetmek istemiyorlar diye bir önermem var. Cemaatlerin büyük bir kısmı da böyle ama şunu vurgulamak lazım. Birileri onların kazandığını, Erdoğan'la beraber kazandığını hiç unutmayacak. Dolayısıyla kaybetme anında direksiyon kırmaları halinde onlara aslında her şeyin herkes tarafından bilindiğini hatırlatacak. İslami cemaatlerin, İslami iddialı cemaatlerin diyelim, bu saatten sonra Erdoğan'ın kaybından yara almama gibi bir şansları olduğunu açıkçası sanmıyorum. Bu sonuçta Türkiye'nin hayrına bir gelişme olur. Çünkü dini görünümlü ama alabildiğine dünyevi olan bu yapıların bir şekilde çözülmesi, Türkiye'deki dini hayatın normalleşmesini de beraberine getirir. Umarım en kısa zamanda da Diyanet İşleri Başkanlığı da artık kendini birazcık devletten uzak tutarak inananların, insanların, tek tek vatandaşların dini taleplerini gözeten bir kurum olmaya doğru evrilir. Şu ana kadar yaptıkları tamamen devlet siparişiyle bir takım yorumlar, fetvalar ve organizasyonlar düzenlemek maalesef ve bütün bunları yaparken de her birimizden toplanan vergilerle yapıyorlar. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.